Merhabalar, Brand Talks'tayız. Yani marka sohbetlerindeyiz. Bugünkü konuğum DAG Danışmanlık kurucusu Dilan Aydın. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Şimdi bir sürü sorum var ilk önce ama seni ve DAG Danışmanlığı tanımak istiyorum. Kendimden başlayayım. Ben psikolojik danışman Dilan Aydın. Psikolojik danışmanım belli olduğu üzere. 28 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. DAG danışmanlık aslında Ocak ayında tam 2 yaşını dolduracak. Daha çok küçük ama güzel büyüyoruz, güzel ilerliyoruz diye düşünüyorum. Dahası olsun. İnşallah hepimiz için. DAG danışmanlık ne yapıyor derseniz aslında çalışan memnuniyeti üzerine odaklanan bir şirket ve çalışan memnuniyetini de biz daha böyle somut yan haklardan veya işte somut yapılan şeylerden ziyade birazcık daha tabii ki ruhsal sağlığa, ruh sağlığına yönelik bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Benim de mesleğimden ötürü. Çalıştığım DAG danışmanlıkla birlikte çalıştığım herkes ya ruh sağlığı uzmanı ya da gerçekten alanında yetkin koçlar şeklinde ilerliyor. Birazcık daha bu konuda titiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Burada da yaptığımız şeyler, yani ilk başta başlarken aslında DAG danışmanlıkta şeyi düşünmüştüm. Birazcık daha startupları, daha küçük şirketlerdeki çalışan memnuniyetini nasıl ayarlarız bunları düşünmüştüm. Ama 2 senelik süreç içerisinde aslında şunu da keşfetmeye başladık. Çalışan her yerde çalışan tabii ki bazı dinamikler değişiyor. İşte stres faktörleri değişiyor. Sonuçta siz kurumsal bir yerde çalışırken orada kendinizi bir tık daha en azından güvende hissedebiliyorsunuz. Sonuçta şirket küçülmeye öyle çok da gitmiyor gibi doğru. bir yerden söylüyorum. Yoksa tabii ki stres aynı şekilde devam edebilir iş yükünden ama. Küçük şirkette de büyük şirkette de aynı sorunlar. Çok benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Sadece dediğim gibi birazcık daha o bağlam değişebiliyor. Bunu da keşfettikçe aslında son özellikle 6-7 aydır tamam kurumsallara da özel programlar çalışabiliriz dedi. Çok güzel bir projeye imza attık. Şimdi de yine böyle birçok ismi bilinen gerçekleşmediği için söylemiyorum. Henüz şu an yapım aşamasında olan yine başka kurumsallara özel programlarımız var. Bu programlarda da bizim gözettiğimiz şey çalışanın ruh sağlığını, iyi oluş halini nasıl destekleyebiliriz. Bunu etkinliklerle sağlıyorsunuz diye biliyorum. Kesinlikle. Etkinlikler, yani birazcık şöyle ilerliyoruz. Ben Boğaziçi mezunuyum ve bizim okulda gerçekten özellikle yani psikolojik danışmanlık kısmında o grup danışmanlığının sihri çok güzel verildi bize. Normalde Türkiye'de hala o kadar da yaygın değil grup danışmanlığı. Böyle hatta çoğu insanla konuşurken akıllara şey geliyor, işte anonim alkolikler toplantısı falan geliyor grup terapisi deyince, öyle zihinlerde yansıyor. Halbuki grup danışmanlığı herkese lazım olan ve tamamen farklı işte bunu sen yapılandırılmış yapabilirsin, süreç grup danışmanlığı yapabilirsin, 10 senelik süren grup danışmanlıkları bile var. Orada aslında birazcık da hayata eşlik ettiğimiz, burada nasıl diyeyim, birebir danışmanlık çok güzeldir, çok güzel şeyler katar ama grup danışmanlığında aslında o 10 kişi sana bir şey katar. Doğru. Orada senin hep birlikte kurduğun bir sinerji ve bir iyi oluş hali olur. Bir bağ oluyor. Kesinlikle öyle ve bu bağ gerçekten o iyiye gidişte bizde çok önemli bir nokta. O yüzden de ben zaten mezun olduğumdan beri grup danışmanlığı kısmında bir şey yapmalıyım hissiyle çıkmıştım. Çünkü bu kadar büyüleyici bir şey olduğunu yapana ve bana yapılana kadar bilmiyordum. Çok iyi gelen bir süreç. Kesinlikle öyle. Herkese öncelikle tavsiye ediyorum bir grup danışmanlığını. Ve ben de bu grup danışmanlığını daha yapılandırılmış hale getirip nasıl şirketlere uyarlarım diye düşündüm. Daha kurumsal tarafta aslında. Kesinlikle. Ve bunlar için de tabii ki bir süre gerekiyor. İşte burada bizim birazcık daha mesleki bilgiler devreye giriyor. İşte yaşa göre nasıl planlarım, ona göre nasıl planlarım, nasıl bir program çıkarırım. Hani bir yandan da hem eğitim tarafı olan bir şey, psiko eğitim tarafı olan bir şey. Hem de o direkt o terapetik süreci işleten bir şey olarak gerçekten böyle emek ince her türlü koşulu düşündüğümüz programlar yaratıyoruz. Çok mu uzattım bilmiyorum ama DAG danışmanlık böyle bir yer. Gayet iyi oldu. Yani şöyle, zaten ayrıntısını öğrenmek istediğimiz için buradayız. Ben aslında şunu merak ediyorum. Bir şirket veya bir marka, yani böyle bir ihtiyaç var ve ben bunu nasıl kurmalıyım ve neden kurmalıyım dedim. Neden dedim? Şimdi şöyle, benim yaklaşık bir 6-7 senelik bir startup direkt çalışan olarak bir geçmişim olmuştu. Kendi mesleğini yapmayan ve mesleğini çok seven insanların çokça hissettiği bir şeydir. Bir gün geri döneceğim falan gibi bir hissim zaten hep vardı ama işte hepimizin içinde bulunduğu bazı şartlar sebebiyle hani bunu ertelemek durumunda kalıyordu. Şöyle bir şey vardı aslında. 5-6 senelik bir iş tecrübesini çöpe atmaktan çok korkuyordum. Çünkü bu demek oluyor ki sen başlarken sıfır
tamamen sıfırdan Doğru. başlayacaksın. Ve burada da sonuçta ekonomik kaygılar hepimiz gidiyoruz. Yani ekmeğimi nasıl kazanacağım gibi bir kaygı vardı. Çünkü bir aslında şirket oluştururken, kurarken bunu da göze almış oluyoruz. Kesinlikle. Yani eğer şanslıysak ve bir yerden sermayemiz varsa ne mutlu bize. Benim yoktu. O sebeple de hani her şeyi bir şekilde planlamak durumunda kalıyorsun. Yani önce tamam şirketimi kuracağım ama önce dur o kirayı nasıl ödeyeceğim gibi Ya bir da yerde. benim aslında ihtiyaçlarım var. Bunları nasıl yöneteceğim, nasıl karşılayacağım gibi bir kaygımız oluyor. Aynen öyle. O yüzden ben de bu süreç içerisinde yani zihnime bu fikir geldiğinden beri nasıl o tarafı da birleştiririm diye düşündüm. Ve burada da ilk başta işte startupları merkezime aldım. Çünkü hep startuplarda çalışmıştım. DAG'ın ilk 1 senesinde bu eğitimler, bu programlar, bu danışmanlıklar aslında hep startuplara yönelik verilmeye başladı. Hatta yine talebe özel mesela DAG İnsan ve Kültür kuruldu. Bir alt kuruluşunu kurup yine sadece startuplara özel işe alım danışmanlığı da vermeye başladık. Çünkü şu şekilde ilerliyordu aslında. İşte biliyorsunuz ki startuplarda 10-15 kişi çalışır maksimum. Şöyle ararlardı beni. İşte Dilan Hanım böyle işte birazcık toksiklik seziyoruz. Şirket içi. Çalışanlar arasında bir problem var. Bizce bu iş performansını düşürüyor. Ne yapabiliriz diye bana gelindiğinde ve ben onlara bir program oluşturduğumda şunu keşfettiğim zamanlar da oldu. Ya hani tamam ama bazen de hani çok toksikleşen bir şeyi kesmemiz gerekir. Belki bir işten çıkarma sürecine gitmemiz gerekir. Ama eğer toparlanabilecek bir şeyse bu noktada... Tabii ki. Ama hani şu da bir karardır. Toparlanamıyorsa da onu kestirip atmak güzel bir şekilde. Çünkü bu şey demek değil. Bir çalışan toksikleşmeye başladıysa aslında bu iki taraflı bir durum. O yüzden yine bu şirketlere de bu şekilde yaklaştığımızda o çalışan dinamiklerine bakmak. Belki gerçekten de birinin oradan ayrılması hem onun için hem onun kariyeri için hem de ekip için daha iyi olabiliyordu. Ve biz bu şekilde ilerlerken şöyle bir talep geldi. Çıkarım yapıyorsunuz ama alım da yapmalısınız yoksa bu yerine kim gelecek? Ben de tamam hadi bunu da yapalım deyip böyle hani birazcık daha... Bütüncül aslında. Kesinlikle. DAG danışmanlık yolda da böyle tamam hadi gel yapabiliyor. Yetkinliklerimiz var şöyle masaya yaydığımız. Ben ve ekip arkadaşlarımın. Tamam hani bunu yapabiliriz. Mesela işte çok güzel partnerlik kurduğumuz şirketler var. Bunu yapamayız ama hani bunun için sizi yollayalım. Gibi böyle biraz ağacın dalları gibi daha büyüyoruz ve gelişiyoruz diyebilirim. Soruna geri gelecek olursam. Startupların iyi oluş halini merkeze alarak, çünkü bildiğim alan orasıydı. Kendime güvendiğim alan orasıydı. Sorunlarına çokça tanık olduğum alan orasıydı. Orayı merkeze koydum ve sonrasında da aslında tamam. İnsan her yerde insan. Sonra da işte özellikle son 6-7 aydır daha da kurumsallara doğru yöneldiğimiz ve ikisini bir arada yapmaya başladığımız farklı eğitimler düzenlediğimizde bir kuruma dönüşüyoruz. Aslında çok farklı bir ihtiyacı karşılamış oluyorsunuz benim gözlemlediğim. Yani daha önce olmayan ve sorunun olduğu, çözümün ne olduğunu bilmediği bir alan. Onu aslında siz tamamlıyorsunuz diyebiliriz. Evet. Mesela ben bir şirketim, DAG danışmanlıktan örnek olarak şu hizmeti alıyorum diyebileceğiniz net bir örnek alabilir miyim? Kesinlikle. Hatta birazcık bölen bir şekilde alayım. Şimdi çoğu özellikle birazcık daha şirket büyüdükçe bir çalışana eğitim verme gereği doğuyor. Burada soft skill eğitimler dediğimiz işte yumuşak beceri diye çevriliyor ama bence çok güzel bir çeviri değil. Daha işte ruh sağlığına yönelik, iyi oluş haline yönelik eğitimleri zaten artık birçok yer alıyor. Bunlardan da hani stres yönetimi, zaman yönetimi, işte iletişim becerileri, liderlik becerileri, bunların aslında hepsini birçok şirket almaya başladı. Ancak bunları maalesef ki birçok yer hala katalog eğitim olarak veriyor. Evet, maalesef. Bu da ne demek oluyor katalog eğitim? Şimdi Asu da güldü, bildiğini düşünüyorum ama şu şekilde oluyor. Gerçekten bir kişi bir slide açıyor ve slide'dan işte stres yönetimi şudur budur falan anlatıyor. Ama uygulama? Uygulamadan da öte bir kontekste oturma, bir bağlama oturtma çok zayıf oluyor. Bu tarz eğitimlere ben de çokça katılıp hani bu böyle yapılmıyordu falan oldu, çok oldu. Biz bunu ne yapıyoruz? Çok özelleştirerek yapıyoruz. Yani ben mesela biri bana stres yönetimi eğitimi almak istiyorum dediğinde bir şirket bir form gönderiyorum öncelikle. İşte çalışanların yaşlarını, demografisini, nerelerden geldiğini, yani yeri geliyor doğma büyüme işte hangi şehirli olduğu bile benim o eğitimi kurgularkenki noktaları değiştirebiliyor. Çünkü kitleyi bilmek lazım çünkü. Kesinlikle, çünkü insan bir bütün. İnsan geçmişi, şimdisi ve geleceğiyle bir bütün. Yani onun hayalleri de bizim eğitimimizi etkiliyor. Onun doğduğu ev de bizim eğitimimizi etkiliyor. Ben
Ben birazcık daha bu şekilde bakıyorum. Çalışma ortamını da etkiliyor aslında bağlantılı olarak. Kesinlikle. O yüzden de daha küçük gruplarda yapmaya özen gösteriyorum. Yani 100 kişi doldurduk, eğitim verdiği. Hani bunu yapan çok güzel yerler var. O ben değilim. Hani ben daha gerçekten o işte human touch dediğimiz o insan dokunuşunun olduğu, o gerçekten birebir temas edebileceğimiz alanları yaratmak istiyorum. Çünkü aslında hepimizin de buna ihtiyacı var. Evet, zaten sayı arttığında aslında ilgi de birazcık azalmıyor mu bu tarz eğitimlerde? Ya biraz öyle oluyor. Şunu tenzih ederek tutuyorum. Hani mesela siz şu an bir birey olarak bir eğitim almak istediğinizde belki 500 kişilik bir eğitimde de çok verim alırsınız. Çünkü oradaki istenç sizden gelir. Ama bir şirket size bak ben sana bedava bir eğitim sundum dediğinde zaten orada insan psikolojisi siz bir adım atmadığınız için, siz bir şeye ulaşmak istemediğiniz için otomatik olarak ona ilginiz daha düşükte başlıyor. Bizim öncelikle bu eğitimi verenler olarak yapmamız gereken düşükte başlayan ilgiyi yukarıya çekmektir. Ben bunun için de o insan dokunuşunun, o karşılıklı temasın, hadi bak seni dinliyorum, ben senin için buradayım vermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Birebir bir iletişim ve bağ kurmak aslında. Kesinlikle. Şirketlerden yana bu eğitime, bu etkinlikleri aldıktan sonra geri dönüşler ne şekilde oluyor? Yani benim naçizane 2 senede aldığım güzel geri dönüşler tekrar bir şeyin alınması. İşte şu an birlikte bayağı iş yaptığım muhteşem bir şirket var. O da Yanhak şirketi. Onunla birlikteyken mesela 3. programımızı çok yakında çıkartacağız. Hani güzel geri dönüşler oluyor ve ortak başka programlar yapmaya başlıyoruz. Önceki programlara katılanlar bize soruyor yeni programlar ne zaman diye. Hani bu tarz bir geri dönüş alıyoruz diyebilirim. Genellikle dediğiniz gibi sizin de bir network'ünüz vardı aslında. Bu network üzerinden gelen kişiler var. Ama burada odaklanmak istediğim kısım aynı zamanda sosyal medyanın gücü. Şimdi biz sosyal medyayı nerelerde kullandık? Nasıl faydalar sağladı? Şimdi kendi birikimin, kendi network'ün, kendi yaptığın şey tabii ki de bir can suyu oluşturuyor sana. Ama sürdürülebilirlik istiyorsan, hele benim gibi bireysel danışmanlık da veriyorsan, sosyal medya olmadan, yani bu sosyal medya sadece zihninizde Instagram olarak canlanmasın. LinkedIn de bir sosyal medya. Evet, doğru. İşte TikTok, ben maalesef kullanamıyorum. Bilmiyorum ya, galiba çok ufak bir farkla biraz yaşlı kaldım TikTok'a. Yok öyle değil ya. Ya ben yapamıyorum. TikTok'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Genel olarak bizim algımız olumsuz. Çünkü Türkiye'de çok olumsuz bir algıyla çıktı. Maalesef ya bu markalarda da öyle. Olumsuz bir algıyla çıktıysanız onu toparlamak çok zor oluyor. TikTok'ta da böyle bir şey söz konusu ama zamanla değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yani benim de özellikle kullandığım, çalıştığım şirketlerde, markalarda oldu. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz ya. Kesinlikle. Ona bir şey demem. Benim yaşlı kaldığım dediğim kısım şu. Yok. O kadar alışmışız ki Instagram'ın daha formal, daha editli, daha düz dünyasına. Yoksa ben TikTok'un muhteşem geri dönüş sağladığını biliyorum. Ama yani şunu istiyor TikTok. Çektim attım istiyor Evet, ya. doğru. Ona zihin olarak geçemiyorum. Yani kendimi oraya konumlandıramıyorum. Aslında yoksa çok güzel bir geri dönüş ama işte TikTok senden çok fazla içerik istiyor. Doğalını istiyor aslında. Doğal istiyor, çok istiyor, çok şey istiyor. Evet. Sen çok talepkar bir mecra bence. Doğru, evet. Ben şu an o talepkarlığa çok yetişemiyorum diyeyim. Öyle bir yerden diyeyim. Ama işte sosyal medya olmasa mesela bireysel danışanlar bana nereden ulaşabilir? Ulaşamaz. Orası bir aslında reklam mecrası oldu artık. Kesinlikle ve aslında birazcık daha şey gibi konumlandırıyorum. Ben özellikle kendi zihnimde. Orası benim dükkanımmış gibi görüyorum. Doğru. Orası artık herkesin kendi şahsi dükkanı. Ben buraya dükkan açtım, bu hizmetleri veriyorum. Gelmek istersen gelebilirsin gibi bir yerde kalıyor. Daha farklı, çok muhteşem şeyler de yapılabilir. İşte siz gerçekten onları yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sosyal medya bence benim işimde çok önemli. Gerçekten o etkinlikten ufak bir kesiti görmek her şeyi değiştiriyor. Ama gerçekten de o videoyu gördükte o zihinde kalan, aa evet ya buradaki katılımcılar çok eğlenmiş. Şöyle bir etkinlik yapılmış, gördüm ben bunu diye kalıyor. Evet. Şimdi görünürlükten bir viraj alacağım. Çok güzel Yes. bir noktaya bağlamak istiyorum. Markalaşmak. Şimdi aslında hepimiz markalaşmaya çalışıyoruz. Markalaşma ile ilgili senin yaptığın şey nedir? Benim yaptığım şey nedir? Sanırım çizgimi çok bozmamaya çalışmak ilk başta yaptığım şey oluyor. Aynı düzlemde devam etmek mi? Evet yani işte şunu da yapalım bunu da yapalım. Ancak yapıyorsak bile bunu bir ana mesaja bağlamaya çalışmak. Yani ben birazcık daha çatımı çalışan memnuniyeti diye şekillendirdim. Ve çalışana dokunan, onun iyi oluş haline dokunan birçok şey yapıyorum. Ve bunlar yani bir iş yaparken şey diye bakıyorum. Yani bu DAK bünyesinde durabilir mi? Benim amacıma uygun mu? Kesinlikle. Benim markamın o istediğim şeyine uygun mu diye bakıyorsun aslında. Aynen öyle.
Ve eğer bu uygunsa tamam, bir şekilde o bence genel markalaşmanın çatısı içerisinde kullanılabilir. Bu zamana kadarki tecrübelerine dayanarak şirket kuran birine ne tavsiye ederdin? Kendini desteklemesini tavsiye ederdim. Şimdi çok keyifli bir sohbet oluyor ama son soruma geldim. Tamam. Son soru olarak da bizim her konuda sorduğumuz bir soru. Inspire olduğu için şirket ismimiz. Sana ilham olan 3 şey nedir? Yüksek bir cevap gibi olacak ama hayatın kendisi bana çok ilham oluyor. Hayat enerjisi demek ki bu. Evet, o kadar karanlıklar içerisinde veya farklı şeylerin içinde de o ışıltıyı görebilirim. Bu bana çok ilham oluyor. Çünkü o sanki mutluluğu yaratmak bir beceri ve sen ne zaman olursa olsun o mutluluğu elde edebilirsin gibi bir his var. Bu bana çok ilham oluyor. Onun haricinde başka ilham olan, arkadaşlarım bana çokça ilham oluyor. Danışanlarım bana çok ilham oluyor. Onların bazen böyle işte mesleki etikler gereği yüzüne söyleyemiyorum. Ama gerçekten böyle bazen bana bir şey anlatıyorlar. Ve hemen usulca kopyalayıp hayatımda falan yapıyorum. Bana o kadar ilham olan danışanım var ki ben kendimi hikaye hırsızı gibi hissediyorum. İnsanların hayatlarından böyle en özel, en güzel bazen ya da en kötü ama o kötülüğün içerisindeki dönüşümü fark etmez. Yani ben o hikayeleri alıyorum bir hikaye hırsızı gibi ve bu bana inanılmaz bir keyif veriyor ve inanılmaz bir ilham oluyor. O yüzden danışanlarım, arkadaşlarım ve hayatın kendisi diyebilirim. Evet, çok güzel oldu. Ben de ilham aldım bu cevaplardan. Çok teşekkür ederim Ben geldiğin teşekkür ederim. için. Herkesin farklı kısımlardan yeni şeyler alabileceği, ilham olabileceği bir program oldu bence bu bölüm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Senin de söylediğin gibi Brand Talks'un bir sonraki bölümünde yeni konukla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.